Bana bir kanser sorsanız, ameliyat olmadan, kemoterapi almadan, radyoterapi almadan iyileşebilen bir kanser soracak olsaydınız, size rektum kanseri derdim. Rektum kanserinde standart tedavi süreci aslında belli. Önce radyoterapi ve kemoterapi verilir. Amaç tümörü küçültmek. Ardından ameliyat yapılır ve hastalık tamamen temizlenir. Ama işin ilginç tarafı şu ki bazı hastalarda bu ameliyat öncesi verilen tedaviler o kadar etkili olur ki tümör tamamen kaybolur. Evet, yanlış duymadınız. Hiçbir iz kalmayabilir. Tıpta biz buna klinik tam yanıt diyoruz. Peki böyle bir durum gerçekleşirse ne yapıyoruz? İşte burada çok önemli bir seçenek devreye girer. İzle ve bekle. Yani watch and wait stratejisi. Hemen ameliyat etmek yerine hastayı çok yakın takibe alırız. Eğer tümör geri gelmezse hastanın rektumu da yerinde kalmış olur. Yani ameliyatsız bir şekilde yaşamına devam edebilir. Bu özellikle kalıcı kolostomiden kaçınmak isteyen hastalar için çok değerli bir seçenek. Ama burada çok kritik bir nokta var. Her hastaya bu yöntem uygun değil. Kimler uygun diye sorarsan öncelikle tümörün tedaviye çok iyi yanıt vermiş olması lazım. Ameliyat öncesi alması gereken tüm kemoterapiyi ve tüm radyoterapiyi almış olması lazım. Bunlarda tümörün sıfırlanma ihtimali daha yüksek. Bir de çok özel bir hasta grubu var. Genetik olarak MSI-High dediğimiz veya dMMR dediğimiz özellik saptanırsa bu hastalar immünoterapi ile tümörün tamamen yok olma ihtimali çok yüksek. Yani bunlarda kemoterapi de vermiyoruz, radyoterapi de vermiyoruz, ameliyat da etmiyoruz. Sadece immünoterapiyle tedavi sıfırlanma ihtimali var. Peki tümörün tamamen kaybolduğunu nasıl anlıyoruz? Bu tamamen objektif değerlendirmeyle oluyor. 3 temel yöntemimiz var. Birincisi doktor elle muayene edecek, hiçbir sertlik olmadığını görecek. İkincisi endoskopi. Kamerayla bakıldığında tümörün yerinde sadece düz beyaz bir iz görünmeli. Üçüncüsü ve en önemlisi pelvik MR. Orada aktif bir tümör dokusu olmadığı net olarak gösterilmeli. Yani ben iyiyim, geçti demek yeterli değil. Bunu mutlaka görüntüleme, muayene ile kanıtlamak gerekir. Şimdi en önemli uyarıya geliyoruz. İzle ve bekle demek, tamamen iyileştin artık rahat ol gidebilirsin demek değil. Tam tersine bu hastalarda çok daha sıkı takip ediyoruz. Genellikle ilk 2 yıl her 3-4 ayda bir muayene, endoskopi ve gerekli kan testleri yapılır. 6 ayda bir MR çekilir. Ayrıca akciğere, karın bölgesinde yayılım var mı diye bunlar kontrol edilir. Yani bu bir disiplin işidir. Takip aksarsa risk de artar. Peki herkesin aklına takılan o soru. Tümörün geri gelme ihtimali var mı? Geri gelirse ne olur? Evet, yaklaşık 3 hastanın birinde ilk 2-3 yıl içinde tümörün tekrar gelme ihtimali var. Ama burada önemli olan şu, eğer hasta zaten düzenli takipte ise bu nüksler çok erken yakalanır ve hızlıca kurtarma cerrahisi yapılır. Yani yine başarılı bir şekilde ameliyat edilebilir. Demek istediğim bu geri dönüşü olmayan bir risk değil. Sonuç olarak şunu net söyleyeyim. Rektum kanserinde ameliyatsız tedavi doğru hastada, doğru şartlarda ve doğru takiple mümkün olabilir. Ama bu karar tek bir doktorun kararı olamaz. Genel cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkolog ve radyolojinin olduğu bir multidisipliner konseyde değerlendirilmeli. Peki siz olsanız ameliyatı mı yoksa yakın izlemi mi tercih edersiniz? Yorumlara yazın, tek tek konuşalım. Kanser hastalarına destek olmak ve bilgi paylaşım için Kansersiz Bir Yaşam Telegram grubunu kurdum. Dileyenler profildeki açıklama linkinden ücretsiz bir şekilde bağlanabilirler. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı ihmal etmeyin.